Merhaba, felsefenin belki de en görkemli, en iddialı fikirlerinden birini, insan zihninin ya da Hegel'in o meşhur deyişiyle Geist'in yani T'nin kendini anlama yolculuğunu konuşacağız. Bu öyle sıradan bir hikaye değil. Basit bir duyumdan yani bir şeye dokunmaktan başlayıp ta evrenin kendisini kavramaya, mutlak bilgeliğe uzanan baş döndürücü bir serüven. Gelin bu destansı yolculuğa birlikte çıkalım. Hegel daha en baştan bizi bu kışkırtıcı sözle karşılıyor. Düşünün, bu alıntı aslında neyi anlatıyor? Bilginin sayısız parçaya bölündüğü, her bir uzmanın kendi küçük adasında kaybolduğu ve kimsenin büyük resmi, yani okyanusun bütününü göremediği bir dünyayı. İşte T'nin yolculuğu tam da bu parçalanmışlık anında, bu kaosun ortasında başlıyor. Evet, yolculuğumuzun başlangıç noktası tam olarak burası. Modern dünyanın o uzmanlaşmış bilimleri bütünü tamamen gözden kaçırarak kendi izole bilgi adacıklarını yaratmış durumda. Herkes kendi alanının derinliklerine iniyor, evet, ama kimse okyanusun tamamını, yani bilginin ardındaki o temel birliği göremiyor. Bakın bu tablo durumu harika bir şekilde özetliyor. Sol tarafta ne var? Her biri kendi gerçeğini savunan birbirinden kopuk, bölünmüş bilimler. Peki sağda? Sağda Hegel'e göre felsefenin asıl görevi var. Bu parçaların arkasındaki o kayıp birliği bulmak. Yani okyanusu yeniden keşfetmek ve bilginin evrensel temelini ortaya çıkarmak. Ve işte bu parçalanmışlığın tam ortasında kahramanımız olan zihin bir nevi maceraya atılıyor. Ama bu macera sandığımız gibi dışarıya doğru değil, tam tersine içeriye doğru bir yolculukla başlıyor. Çünkü zihin anlıyor ki dünyayı anlamak için önce kendini anlaması gerekiyor. Hegel için her şey ama her şey en temel olandan başlar. Yani mutlak anlayışa giden o görkemli yol var ya, işte o yol bir rengi görmek, bir sese kulak vermek, bir şeye dokunmak gibi en basit, en dolaysız deneyimle, yani o ham duyumsamayla döşeniyor. Bakın bu adımlar zihnin hiç de pasif bir alıcı olmadığını gösteriyor. Dışarıdan gelen o ham veriyi, o kaosu alıyor ve onu neredeyse mekanik bir süreçle yavaş yavaş düzene sokuyor. Önce dikkatini yöneltiyor, sonra karşılaştırıyor ve nihayetinde bir yargıda bulunuyor. Daha yolun en başında zihin dünyayı organize etmeye başlamıştır bile. Ve işte bu kahramanımızın kendi gücünü fark ettiği o kritik an. Zihin anlıyor ki o sadece dünyanın içindeki bir şey değil, o dünyayı anlaşılır kılan gücün ta kendisi. Yani buradaki kilit nokta şu, zihin gerçekliğin pasif bir gözlemcisi olmaktan çıkıp aktif bir yaratıcısı olduğunu fark ediyor. Kendi içsel gücünün farkına varan zihin için artık yeni bir görev var. Bu gücü dış dünyada somutlaştırmak. Kendi içindeki o düzeni ve akılsallığı dışarıda nesnel bir gerçeklik olarak inşa etmeli. Yolculuk artık bireyselden toplumsala doğru evriliyor. Karşımızda sosyal yaratımın üç perdelik diyalektik bir draması var. Ailenin o sıcak, duygusal birliği bizim tezimiz. Sonra sivil toplum geliyor, yani herkesin kendi çıkarı için rekabet ettiği dünya. Bu da antitezimiz. Peki sentez ne? İşte devlet. Bu ikisini alıp daha yüksek bir akılcı birlik içinde birleştirerek aşıyor. Hegel'in buna töre topluluğu demesinin sebebi de bu. Çünkü burada bireyler sadece kanunlarla değil, ortak bir akıl ve etik değerler etrafında bir araya geliyor. Hegel'in Hobbes'tan alıntıladığı bu güçlü ifade, devleti, T'nin yeryüzündeki en yüksek, gözle görülür, en somut başarısı olarak tanımlıyor. Yani devlet, bireysel iradelerin ötesinde, ortak aklın yeryüzündeki bir tezahürü, bir yansımasıdır. İşte burası çok önemli, çünkü bu Hegel'in modern düşünceden ne kadar farklı olduğunu gösteren kritik bir nokta. Ona göre özgürlük öyle canının istediğini yapmak falan değil, hayır. Gerçek özgürlük, yaratılmasına senin de katkıda bulunduğun akılcı bir toplumun amaçlarıyla kendi amaçlarını birleştirmektir. Bu, günümüzdeki o bitmek bilmeyen bireysel özgürlük ve toplumsal sorumluluk gerilimini anlamak için de bence çok güçlü bir anahtar. Tamam, zihin kendi akılsallığını dış dünyada, yani devlette somutlaştırdı. Peki şimdi ne olacak? Şimdi yolculuğun son ve en yüce aşamasına, yani mutlak tine ulaşıyoruz. Bu, zihnin sadece dünyayı değil, tüm bu yolculuğun kendisini ve kendi doğasını tam olarak anlama çabasıdır. Zihin, kendini anlamanın ilk yolu olarak sanata yöneliyor. Sanat aracılığıyla o soyut, ebedi hakikatleri alıp taşta, renkte, seste, yani duyusal, elle tutulur formlarda somutlaştırıyor. Bir bakıma sanat, T'nin kendini duyular dünyasındaki bir aynada seyretmesi gibi. Ama tabii duyusal formlar bir yere kadar yeterli, çünkü hakikat soyut bir şey.
İşte tam bu noktada din sahneye çıkıyor. Duysal olanın ötesine geçerek inanç ve içselleştirme yoluyla insan ruhunu mutlak ve ilahi olanla uzlaştırıyor. Gördüğünüz gibi yolculuk artık somut nesnelerden daha içsel bir temsile doğru derinleşiyor. Sanatın duyusallığı ve dinin inanca dayalı temsilinden sonra Tin nihayet son durağına, zirveye ulaşıyor. Felsefe. İşte burası, zihnin bütün o yolculuğuna dönüp baktığı ve onu artık ne duyularla ne de inançla değil, saf, kavramsal düşünceyle anladığı yer. Bu, tam bir aydınlanma anı. İşte yolculuğun nihai hedefi bu, mutlak tin. Bilen ile bilinenin, özne ile nesnenin arasındaki ayrımın mükemmel bir birlik içinde eriyip gittiği o an, zihin sadece dünyayı bilmekle kalmıyor, aynı zamanda kendisinin o dünyanın akılsal yapısıyla bir ve aynı olduğunu anlıyor. Ve bu gerçekten de muhteşem bir sonuca işaret ediyor. Tüm dünya tarihi, insan bilincinin bütün o evrimi aslında zihnin bu eksiksiz kendini anlama anına doğru ilerleyen adımlarından başka bir şey değildi. Felsefe bu büyük destanın son sözüdür. Zihnin kendi kendisine anlattığı öykünün ta kendisidir. Hegel'in bu devasa tarihsel anlatısı bizi doğrudan şimdiki anımıza ve oldukça kışkırtıcı bir soruya getiriyor. Eğer bu hikaye hala devam ediyorsa, biz bugün bu hikayenin hangi bölümünü yazıyoruz? Belki de kendi eylemlerimizle, düşüncelerimizle Tin'in bu sonsuz yolculuğunda bir sonraki adımı biz atıyoruzdur. Üzerine düşünmeye değer.